Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuza beta balığımızı eşlik edecek. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz balık biti. Argulus arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu şekilde olacak. Yeni gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Kanalımız gitgide büyüyor. Videoyu tamamen izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok iyi bir konuyla sizlerleyim. Haydi konumuza geçelim. İyi seyirler. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Konumuz neydi? Balık biti olarak bilinen Argulus'tu arkadaşlar. Kısacası Argulus nedir? Bu balık biti nedir? Ondan bahsedeyim size kısaca. Arkadaşlar, Argulus yengeç veya keneye benzer bir asalak türüdür arkadaşlar. Bir parazittir. Balıklarınızda kolaylıkla da gözle görülebilir. Fark edebilirsiniz. Çıplak gözle görebilirsiniz. Genellikle arkadaşlar hangi balık türlerinde görülür? Sazangillerde, bu Japon dediğimiz, koi dediğimiz balık türlerinde görülür. Tropikal akvaryumlarda ise yüksek ısıya dayanamayıp ölen bir türdür arkadaşlar. Argulus. Yani orada görülmesi çok nadirdir. Hani gören varsa da başka bir yerden gelmiştir bu asalaklı canlı. Bu canlı arkadaşlar balığınıza yapıştığı zaman zehirli maddeler salgılar ve balığınızın ölümüne neden olabilir. Biraz da Argulus'un vücut yapısından bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl bir vücut yapısı var? Zaten aralara bir resimler atacağım ben size kısa kısa. Vücut yapıları birbirine benzese de farklılık gösterebilir Argulus'un. Ayak sayısı, anten şekli, renkleri değişir arkadaşlar. Yeşili vardır, kahverengisi vardır ve sarının tonlarına çalabilen bir turuncuya yakın bir renkleri de vardır. Şeffaf da olabilirler. Bu türler arkadaşlar su sıcaklığına bağlı olarak tüm yaşam döngüsünü en fazla 100 gündür. Yani erişkin bir Argulus su içerisinde serbest olarak veya balık üzerinde çiftleşebilirler arkadaşlar. Ve bu çiftleşmeden de 20 ila 250 arası yumurta taşıyabilirler. Bitki üzerlerine bırakırlar. Bu yumurtalarını dekor üzerlerine bırakırlar ama genellikle bitki üzerine bırakırlar. 6 safhadan geçen bir süreç içerisi vardır bu yumurtaların. Larvalar 4 ila 6 hafta arası içerisinde yetişkinliğe ulaşırlar. Argus'un vücut yapısı ve üreme şeyi buydu arkadaşlar. Balık biti diyelim biz kısaca buna. Balık biti Argulus hakkında nasıl bulaşır? Yani balık biti Argulus nasıl bulaşır? Bir diğer konumuzda balık biti Argulus herhangi bir balık veya canlı bulamasa bile akvaryumda 3 veya 4 hafta boyunca yaşamını sürdürebilir arkadaşlar. Çok can sıkıcı bir canlı. Suda yaşayamaz. Yani su ısısında çok yaşayamıyor. Çok yüksek ısılarda, yani tropikal şeylerde az önce bahsettiğimiz gibi. Vücut sıvısını en kısa zamanda kaybedeceği için suyun dışında veya soğukluğuna, derecesine göre 4-5 dakika içerisinde ölecektir arkadaşlar. Bu yüzden de insanlara kesinlikle bulaşma imkanı yoktur. Korkmayın kesinlikle. Genellikle sazangillerde görülür. Bunu zaten başta söylemiştik. Balıklara nasıl zarar verir bu Argulus? Balık biti dediğimiz canlı parazit. Gözüne, çenesine, göğüs ve çene hizasına orta kısmında bulunan anten şeklindeki kısmı ile bağlanır arkadaşlar. Balığın derisine yapışır ve deler.
Balığa yapıştığı yerden de zehirli bir sıvı salgılar ve bu balığın kanı ve vücut sıvısı ile beslenir arkadaşlar. Balığın vücut sıvısı ve kanı ile beslenen bir asalak türüdür. Ve sonu yani bu şekilde bir Argulus'un balıkta yaşamasıyla beraber balığa salgıladığı zehirle beraber balığın sonu ölümle biter arkadaşlar. Nasıl bu canlıyı teşhis ederiz? Balık biti gözle görülmesi bir kere kolaydır. Yani o bizim bir avantajımızdır. Balığımızın renk tonları ile balık bitinin aynı renk tonlar olması teşhisi geciktirebilir arkadaşlar. Mesela balığınız turuncudur. Bu Argulus balık biti de turuncudur. Bu balığınızın yani Argulus'un balık bitinin teşhisini geciktirebilir. İyi bakmak gerekir. Balıkta ne diyordum? Evet. Balıkta taşa, dekora ve yem yememeye başlar. Balık taşa ve dekora sürtünür arkadaşlar. Anormal bir hareketler gözlemlersiniz balıkta. Zaten bu balık biti vücutta kaldıkça da balık artık salgıladığı zehirden dolayı yem yememeye başlar. Dipte hareketsiz durmaya başlar. Bunları balıklarınızda gözlemliyorsanız arkadaşlar balığınızı kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor. Peki bu balığın yani Argus'un tedavisine dikkat edilmesi gereken konularda nelerdir arkadaşlar? Tedavisini anlatayım size de biraz da tedavi ederken dikkat etmeniz gereken konuyu. Balık biti yani dediğimiz Argus, lanet olsun ne pis bir hayvan ya. Her ne kadar özen göstersek de arkadaşlar balığa bulaşabilir. Balığın mukozası sağlam ise sağlıklı bir balık olsa da arkadaşlar balık biti savunmasız olduğu için bu parazit bulaşabilir arkadaşlar. Yani balığınız savunmasız olduğu için isterse bağışıklığı yüksek olsun, çok sağlıklı bir balık olsun, her türlü akvaryumunuzda varsa veya başka bir yerden geldiyse balığınıza bulaşacaktır. Bunun tedavisine dikkat etmeniz gereken konu ise arkadaşlar periyodik yani düzenli bir dip çekimi, dinlenmiş temiz su kullanmaktır ve sonrasında arkadaşlar kaya tuzu kullanmak önlemler arasındadır yani. Bu tedavi arasında önlem sağlayan kurallar bunlardır arkadaşlar. Peki bu nasıl bulaşır balık biti Argulus? Onları size bahsedeyim madde halinde, birkaç madde halinde. Uygun olmayan balık yetiştirme havuzlarında arkadaşlar. İkinci madde olarak da uygun olmayan su birikintilerinden alınan balıklardır yani. Üçüncü maddemiz ise yeni alınan balıklardan geçer. Dördüncü maddemiz ise yanlış yapılan akvaryum bakımlarıdır arkadaşlar. Beşinci maddemiz ise arkadaşlar hatalı yapılan balık transferleri. Yani aldınız işte balığı getirdiniz akvaryumunuza, kontrol etmeden, karantinada bekletmeden hop ana tanka aktardınız. Üstünde balık biti Argulus varsa diğer balıklarınızı da geçecektir arkadaşlar. Bu şekilde yapmayın. Balığınızı karantinada tutun bir hafta. Bir kapta, bir ufak akvaryumda karantinada tutun. Tedavisine gelelim arkadaşlar. Balık biti Argulus'un tedavisi balık bir kepçe ile su dışına alınır arkadaşlar. Büyük bir balık ise ıslak bir havluya üzerine yani ıslak bir havlunun üzerine yatırın arkadaşlar balığınızı. Sonra elinize bir cımbız alın veya ona benzer işte cımbız aletine benzer bir alet alın. Balık biti olan Argulus'un üzerinden alın yani. Argulus'u tutun ve cımbızla alın arkadaşlar. Argulus'u aldığınız yere de pamuğa süreceğiniz dilim dönmedi kusura bakmayın. Metilen mavisi yani. Sürmekte olacağınız metilen mavisi. Kusura bakmayın. Küçük bir dil sürçmesi oldu. Cımbızla aldığınız Argulus'u oradaki zaten kanayacaktır bu çengelli dedik ya. Oraya metilen mavisiyle pamukla beraber pansuman yapın arkadaşlar. Bu işlemi de 1 dakika uygularsanız güzel olur. Balık biti
ayrılmakta zor, hani balık bitini almakta zorlanıyorsanız arkadaşlar, bir başka tedavi ise arkadaşlar tuz tedavisidir. Yani tuz banyosudur. Böylelikle tabi bu tuz banyosunu da kaya tuzuyla uygulayın. Sofra tuzu uygulamayın. İyotlu tuz balığınıza zarar verecektir. Bu tuz banyosuyla da Argulus balık bitini balığınızdan uzaklaştırmış olacaksınız. Zaten banyo yaptıracaksınız. O bit üzerinden ister istemez tuzun asitlik yönünü görünce düşecektir. Bir diğer tedavi yöntemi ise arkadaşlar, balık bitinin akvaryumda yeni gözlemleniyorsa, hani yeni görüyorsanız, iki tedavi yöntemi var. Tuz banyosu yöntemini uygulamak ve gözlemlemek yani yeterlidir. Bir diğer konumuz ise tedavi yöntemlerinde hastalıktan kurtulamıyorsanız arkadaşlar, bu balık biti Argulus'tan, son tedavi yöntemi ise balıkları karantina tankına alıp gene aynı şekilde bir önceki maddedeki gibi tuz banyosu yapmak. Ana tank ve ekipmanlarınızı sıcak su, tuz ve gerekli ilaçlar ile dezenfekte edebilirsiniz arkadaşlar. En son çare, baktınız kurtulamıyorsunuz, sürekli oluşuyor. Bu da hani ya komple akvaryumu dezenfekte etmenizin sebebi de Argulus'un işte dediğimiz gibi 20 ila 250 arası yumurta bıraktığı için komple bütün dekorları dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bu benim de başıma gelmişti. Kanalımdaki en son, yani en eski videolarda pirana akvaryumu videom vardı. Oradaki piranalarımda da bu balık biti Argulus gördüğüm için oradan biliyorum. Bu konuyu da size değinmek istedim. Olur da karşılaşırsanız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler. Bay bay. Bol hobiler, bol yavrular.